Merhaba değerli arkadaşlar. Romlar hakkında eğitim videolarıma hoş geldiniz. Bugün yine bir ilginç konu ele alacağız ve her zaman olduğu gibi ezber bozan bir video olacak. Videomuza başlamadan önce ilk önce bir hatırlatma yapayım. Eğer böyle videoları görmek isterseniz o zaman da videoma abone olun ve beğenin ki yine diğer videolarımı da görebilirsiniz. Şimdi konumuza gidelim. Konumuz nedir? Romların ana vatanı neresi? Bugün Romların Hindistanlı mı değil mi onu bakalım. İlk önce Hindistan teorilerine bakalım. Hindistan teorileri 1782 yıllarında meydana gelmeye başladı. Çünkü o zamana kadar Romların nereden geldiklerini bilinmiyordu. O zaman da Jakob Christopher Rudiger Rom dili ve Romların Hindistan kökenli oluşunu 1782 yılında çıkan bir kitabında Romlar ve Rom dilinin Hindistan'dan geliş hipotezi Gottlieb Grellman Romların Hindistan'dan geldiğini hipotez veren kitabıyla ünlü oluyor. Ayrıca İngiliz araştırmacı William Marsden de Romların Hindistan'dan geldiğini yazıp ünlü olmuştur. Bunlar ilk yazarlardır. Fakat daha sonralarda Dr. Rajko Đurić Seoba Roma Romların Gücü adlı kitabında ve Augusto Friedrich Pot Avrupa ve Asya'da Romlar adlı kitabında Romların Hindistan'dan geldiğini ve Rom dilinin Sanskrit ile bağlı olduğunu hipotezlerin arkasında durmuşlardı veya desteklemişlerdi. Rom dilinin Hint dilleri dalına ait olduğunu yazan başka araştırmacılar da vardır. Örneğin Rade Ohlik, Sanskrit dalın bir parçası olan Prakrit dilinden Rom dili türetilmiştir düşüncesinin arkasında kalmıştır. Bunlar bir teoriydi fakat dillerin dağılışının kanıtlayan bilgiler nedir? İşte böyle dil bilimciler birlikte getirdikleri kararlara göre bugünkü Hint-Avrupa dillerin Proto-Hint-Avrupa dillerinden türetilmiş olduğunu ve en az 9800 yıl önce Anadolu'dan çıkıp tüm dünyaya dağıtıldığını hemfikirdir. Biz 9800'ü aldık fakat şimdi 12.000'de deniliyor. Bunların dağılışı işte bu şekilde olmuştur Anadolu'dan ve bunlar kanıt çünkü bunlardan daha iyi kanıt yok. Bunların dağılışı biliyoruz Hint-Avrupa dilleri, Hint-İran dilleri, Hint-Aryan dilleri bunlar ilk önce karışmaya başladı ve daha sonralarda 7. yüzyılda Hindustani veya Hindi diller 7. ve 10. yüzyılda karışmaya başlamıştır. Onlardan düşünceler şimdi Romani India diaspora dillerinden 10. yüzyıldan sonra karışmaya başlamış diye düşünülüyor. Fakat bunlar düşünce, bunlar Hindistan'ın bu parçası yalnız. Hindistan'ın bir bilgin, bir kadın bilgin işte onu daha sonra anlatacağım. Onun düşüncesi böyledir. Fakat biz biliyoruz ki bu diller evet milattan önce de karışmaya başlamışlar. Şimdi madem ki diller karıştı, millet ne zaman dışarıya çıktı? Düşünceleri yine çıktı. Bu düşünceleri Arapçada süslü, çiçekli, retorik, kafiyeli nesille yazmış Tarik-i Yamin veya Kitab-ı Yamin'i Sebukti'nin ve Mahmud saltanatlarının tarihidir. Bu yazar tarihçi Ebu Nasr Muhammed İbn Muhammed El-Cabaru el-Udbi veya El-Udbi tarafından yazılmıştır. Bunun yazdıklarında Gazneli Mahmud'un 1018 yılında veya 1019 yılında Hindistan'a yaptığı 12. seferinde Tarik-i Yamini o kadar çok köleyi geri getirdiğini bildirdi ki tüccarlar onları satın almak için uzak şehirlerden geldi. Böylece Mavara an Nahr Orta Asya'da Irak ülkeleri ve Horasan onlarla doluydu ve güzel, çirkin, zengin, fakir ortak bir kölelik birbirine karışmıştır. Fakat bu yazar hiçbir yerde Rom ismini kullanmaz çünkü öyle bir millet orada yoktur. Fakat Marcel Cortiade bunların Rom yaptı çünkü yanlış teorilerle yanlış karar getirdi. Böyle teoriler
Başkanı da bile kandırmaya başladılar ama yutturamadılar. Neden? Çünkü Indira Gandhi ve Hindistan'la birlik yaptıkları zaman işte orada festivallere katılmaya başladılar. Eski Hindistan Başbakanı Indira Gandhi 29 Ekim 1983'te Chandigarh'ta yani Hindistan'da 2. Uluslararası Roman Festivali'nin açılışı sırasında bir söyleyiş yaptı. Söyleşinde şunları dedi. Sayın Vali, Sayın Said Bariş, Sayın Rishi, değerli konuklar ve roman dostlarım. Barothan'a hoş geldiniz. Barothan büyük yer yani. Bazılarımız daha önce tanıştık veya yeni yüzler de vardır fakat herkes dostluk ruhunda burada. Neden buradayım? Çünkü kendimi Romlara yakın hissediyorum. Macera aşklarına, doğaya yakınlıklarına, azimlerine ve çevikliklerine her zaman hayran olmuşumdur. Farklı ülkelerden seçkin romanlar bugün bizimle birlikte ve bu festival aracılığıyla romanlar ile Hintli yurttaşları arasında köklü bağlantı güçlendirmesine katkıda bulunacaklar. Dünyada dağılmış 15 milyon roman var. Onların tarihi bir acı ve keder tarihidir. Ama aynı zamanda insan ruhunun talihsizliklerle karşı kazandığı zaferdir. Romanların neredeyse 1000 yıldır şövalyece karşı karşıya kaldığı ve zamanımıza Hitler ve soykırım çılgınlığına damgasını vurduğu ve onların bir cesaret örneği yapan zulmün hikayesidir ve dayanıklık. Bu nitelikler atalarının evi olarak gördükleri Hindistan'a bağlıdır. Bugünkü Romların kimliklerini korumak ve onu gerçekten diriltmişlerdi. Ama aynı zamanda şu anda içinde yaşadıkları toplumlarda bütünlenmişler ve artık ait oldukları ülkelerin hayata renk kendiliğinden ve cesaret katan değerlerindendir. Farklı ülkelerde farklı isimlerle anılırlar. Onlar gerçek anlamda uluslararası bir topluluk ve bu nedenle uluslararası anlayışı ve dünya barışını geliştirmeye yardımcı olmak için ideal bir konumdadılar. İşte bu bir parçası, konuşmanın bir parçası. Fakat bunu neden aldım? Çünkü işte Indira Gandhi'yi de kandırmaya başladılar. Çünkü Avrupa'dan kişiler biz Hindistan'ız diyorlar. Hindistan'dan gelmişiz. Onun için bak bu ne diyor burada. Bu nitelikler atalarının evi olarak gördükleri yani bizim Romlar Hindistan'ı ataların evi gibi görüyoruz. Onun için bunu kullanıyor. Demiyor ki siz bizimsiniz. İşte onda. Diğer taraftan bir başka şey vardır işte. Romlara hayran diyor. Hayranları neymiş? Yani böyle yaşam, böyle maceralı yaşam. Ya böyle maceralı yaşam yaşamak çok kolay. Zaten böyle yaşam iyi olsaydı biz de dünyayı gezmezdik. Fakat işte böyle insanlar çok insanlar böyle bu şekilde romanların uyarıyor veya bu şekilde aşılamak istemediklerini bildirmek için böyle konuşuyorlar. Fakat kendileri böyle yaşam yaşamayı istemiyorlar. Onun için biz böyle konuşmalara zaten dokuz. Şimdi böyle konuşmalar olduktan sonra insanlar ne yaptı? Daha fazla Balkanlar, Avrupa ve Hindistan arasında işbirliği kurdular. Ve 2018 yılında milenyum buluşması yaptılar. Yani 2018 bu Mahmud Gazi'nin o zamandan şimdiye kadar 2018'den 2018'e kadar 1000 yıl milenyumu buluşması yaptılar. Ve burada Profesör Doktor Marcel Courtiade'nin inisiyatifiyle 2018 yılında 1000 yıl Hindistan'dan çıkış kutlandı. Fakat milenyumu organize eden Shyam Paranda işte bu herif sözlerini dikkat çekti. Biz sizi tanımıyoruz. Bize delil getirin ki sizi tanıyalım dedi. İşte o kadar yıl geçti. O kadar yıldır Hindistan hiçbir kanıt Hindistan'da bulamadı. Romlardan kanıt istiyor ki Romlar Hindistanlı olduklarını kanıtlamak için. Devam ediyoruz. Şimdi yanlış bilgiler araştırmalarla düzeltilir. Eğer şimdiye kadar yanlış bilgiler varsa veya yanlış düşünce atılmışsa
O zaman da Hindistanlı Punita Singh, yani bir doktor, profesör doktor, bu her zaman zaten Hindistan'ı temsil ediyor bütün toplantılarda. Bu kendisi bir araştırma yapmış. Araştırmada ne yapmış? Görüyor ki Hindistan'a ne zaman millet girmiş? Yani ne zaman karışıklık olmuş? Aryanlar girmiş, Persler girmiş, Makedonlar girmiş, işte Yunanlılar falan. İşte bunlar yine milattan önce girmişler. Demek ki karışım çok önceden olmuş. Sonra Türkler, Araplar vesaire, Mongoller, onlar karışmış. Fakat Hindistanlılar böyle bir şeyi hiç hatırlamıyorlar, bilmiyorlar. Araştırmasında ne yapmış? Üniversitelerde, Hindistan üniversitelerinde 20 profesör doktoru konu sormuş. Romlar hakkında bilginiz var mı? Yani Romlar hakkında Hindistan'da bilgileri var mı? 20'si de hiç bilgileri yok demiş. Fakat Avrupa'ya geldiklerinde onlar Avrupa'da Romanlar hakkında bazı bilgiler almışlar. Daha fazla korunsunlar çünkü onlar çalar falan, öyle bir şekilde kötü dersler verilmiş onlara. Fakat yine araştırmalarda ne yapmış? Bütün okullarda okunulan kitaplardan, tarih kitaplarında Romlar hakkında bir şeyler öğreniliyor mu? Görüyorsunuz burada 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıfta tarih kitaplarında hiçbirinde Romların Hindistanlı olduklarını hiçbir bilgi yok. Yani bunlar öğrenilmiyor. Yani bak işte burada görüyorsunuz tarih kitaplarında Romlar var mı? Yok. Burada da yok. Nerede var? Yalnız 9. sınıfta var. Onda da 3 sefer yazıyor. Romlar ve Sinti. Ne için yazılıyor? Yazılıyor çünkü Holocaust, yani soykırım hakkında öğrendikleri için orada Rom ve Sintiler anılıyor. Demek ki Hitler olmasaydı onların hiçbir haberi olmazdı. Bu çok acayip bir şekilde, çünkü onlar bizim için bir şey bilmiyor. Biz ise onlara biz siziniz diyoruz. Bu çok garip bir şey. İşte değerli arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videolara destek olacaksanız videomu beğenin ve zili açın ki videolar yayınladığım zaman doğrudan haberdar olun. Görüşmek üzere.